Depli ve indigo çocukları ve bunların arasındaki bağlantı, bu çocukların dünyaya geliş sebepleri. Bununla ilgili siz kendi ilminizle çok ilginç bir yorum yapıyorsunuz. Bunlar altyapıyı hazırlayacaklar. Yeni dünyanın düzeni için buraya geldiler. Bu çağda olması tesadüf değil. Evet. Bir son perdede miyiz o zaman? Normalde son perdedeyiz. Fakat son perdenin kapanması istenmiyor. Evet. Bu çocuklar ahiretlik çalışan çocuklar. Ay, Bu ne çocuklar güzel söylediniz. ahiretlik var olan çocuklar ve yetişkinler. Bunlar yol açıcılar, yol bulucular. Biz bunu nasıl görüyoruz? Hem de bir astrolojik bilgi olarak vereyim. Yükselen burçla ilgili bu dünyaya sadece geliş kapımız olarak görülür. O ne zaman lazım? Bize yine Türkiye'de ilk defa konuşacağımız bir şey. O bir çıkış kapısıdır. Yükselen. Bu dünyadaki. Evet. Aa, Burada biz 21-22 arasında yaşanacak faciayı da görüyoruz. insanın 3 ölüm hakkı vardır dediniz. Evet. Çok şaşırdık. Ne demek bu? Merhaba değerli izleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her çarşamba gerçekleştirdiğimiz bir canlı yayın serimiz var biliyorsunuz. Astroteoloji uzmanı Levent Tuncer hocamla bugün ilk kez stüdyomuzda karşınızdayız. Daha farklı bir içerikle ilgili izleyeceğinize eminim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz. Estağfurullah. Çok mutlu olduk çünkü bizim bu ders niteliğindeki yayınlarımızla özellikle soru cevap kısmı çok kıymetli. Çünkü her yerde bulunabilen bir yayın değil. Gerçekten bu anlamda çok özel. İzleyicilerimiz çok mutlu sizinle bir araya gelmekten. Şöyle bir şey var. Astroloji diyorlar biz bilmiyormuşuz. Bu çok farklı bir şey. Ve o kadar sizin söylemleriniz karşılık buluyor ki biliyorsunuz canlı yayınlarda da zaten hocam doğru bildiniz mesleğim bu. Hocam doğru bildiniz annemle şöyleyim. Tanımadan dahi orada 1-2 dakikalık hatta belki 1 dakikalık o yorumuyla hocam öyle nokta atışı yapıyor ki seyredenler çok etkileniyor. O yüzden dedik ki hocam stüdyoda yüz yüze bir ağırlayalım inşallah. Şimdi yayında çok istenen bir konu vardı. Biz onunla başlayalım sohbetimize hocam. Depli ve indigo çocukları ve bunların arasındaki bağlantı, bu çocukların dünyaya geliş sebepleri. Bununla ilgili siz kendi ilminizle çok ilginç bir yorum yapıyorsunuz. Nedir o? Dep ve indigo bağlantısı birbiriyle çok eş bağlantılar. Bunların çoğu bu dünyadaki akışı ve enerjiyi düzenlemek için buradalar. Ve bunlar altyapıyı hazırlayacaklar. Yeni dünyanın düzeni için buraya geldiler. Ve bakın birçoğu bilgi, içten yoğun bilgi çıkartıyor. Ve bu bilgiler Atlantis ve Mu bilgeliğinden gelen bilgiler. Çünkü dünyanın son perdesinin kapanması istenmiyor. Dünyadaki yeni bir düzene geçişin en önemli temsilcileri depli çocuklar ve depli yetişkinlerdir. Fakat bu kişiler maalesef çok fazla işin içerisinde kalamıyorlar. Dış odağa yönleniyorlar. Dış odakla uğraşmamaları, içlerindeki ana bilgiyi çıkartmaları gerekli olduğunu söylemek istiyorum ben. Çünkü dünyanın aslında yeni düzenini ve yeni tamamlanmaması gereken düzeni, tamamlanmadan toparlanacak yeni düzenin altyapılarını hazırlayacak ekip bunlar. O yüzden çok önemlidir. Özellikle 1970 sonrası bu çocuklar veya bu yetişkinlerde yoğun bir dep oranı oldu. Bunun nedeni de tamamıyla bu çocukların, bu yetişkinlerin hazır olarak bilgi aktarmasıdır. Bu bilgiler, dikkat edin, çoğunda içsel olarak çok ilginç bilgiler vardır. Ve bu bilgiler tamamen çoğunda bir kanal bilgisi gibi akar. Çok ilginç. Evet. Karşınıza bir depli oturuyor bu arada hocam. Evet. Bu kanal bilgisine güvendiği zaman çok önemli bu. Çünkü oradan yukarıya çıkış çok kolay olacak. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Bütün derslerimizde de, sizle yaptığımız yayınlarda da genel olarak şunu söylüyorum. Herkes bilgiyi almalı ve önce içselleştirmeli. Çünkü o içsel bilgi tamamıyla size ait olanla
örtüşerek, kaynaşarak, bağ kurarak yukarıya çıkacak ve tekrar topluma hizmete varan bir etki olacaktır. O yüzden mi bu çağda bu kadar sayısı arttı ve biliyoruz yani. Çünkü Evet. tarihi çok eski değil. DEP'in ve indigo çocuklarının, özellikle DEP özel durumunun, hastalık rahatsızlık demek istemiyorum, bu çağda olması tesadüf değil. Evet. Bir son perdede miyiz o zaman? Normalde son perdedeyiz. Fakat son perdenin kapanması istenmiyor. O yüzden burada bu depli özellikle altyapıyı dengelemek üzerine depli çocuklar ve yetişkinlerle bu sürecin yeniden toparlanması isteniyor. Bunun hazırlıkları olduğunu görüyorum ben. Çünkü bunlar üzerine çok İstenmemesi çalışma yaptım. hangi kaynak istemiyor? Şimdi bu son döngü, kapanış döngüsü. Evet. Bunu evrensel bir yapı, yani yaradan tarafı, yaradan üzerinden bunun kapanması istenmiyor. Burada tekrar dünyanın batmak yerine dünyanın tekrar toparlanması isteniyor. Bu süreçte zaten Plüto Koç kuşağına kadar devam edecek. Yani yaklaşık olarak 2080'lerde daha toparlanmaya gideceğini düşünüyorum. Çok ilginç gerçekten, ama şöyle de bir detay var. Bu çocukların doğru özel ailelerde dünyaya gelmiş olması gerekiyor. Verimliliğin artması için, potansiyellerin ortaya çıkması ve dışarıya fayda sağlayabilmeleri için. Çoğu zaman öyle olmayabiliyor maalesef. Yeni bilinçleniyoruz daha bu konularda. Uyum problemi ya da uyum problemi olarak karşılarına çıkarılması, bir takım işte geçişlerin, bir araya gelişlerin, sistemin dışına atılması gibi sorunlar yaşanıyordu. Dediğim gibi yeni anlıyoruz. Doğru ailede, doğru toplumda, doğru ortamda dünyaya gelmiş olmaları gerekmiyor mu bir yandan? Normalde böyle değil. Çünkü o çocukların çoğu tek başına var olmak üzerine buradalar. Birçoğu zaten depli, birçoğu sevgi ve ilgiden eksik, kendi içlerindekini çıkarmaya odaklı. Kendini yukarıya, zirveye çıkartacak etkileri ortadan, yani kendi içinden çıkarması lazım. Beklenti başka birinden olmaması lazım. Çünkü zaten bir depliyi anlayabilecek normal bir insan anlayamaz ki zaten. Yani onun tavrını, düşüncesini, akışını algılayamaz. Yoğun bir enerji var orada. O yoğun enerjiyi algılayamaz. Ama o yoğun enerjiyi dışarıya yansıtamadığında maalesef o çocuk ve ebeveyn içe dönüyor. O yüzden burada şu isteniyor. Birçoğu aile ve aile ile bağlantılı sorunlarla burada. Evet, evet. Yani birçoğu böyle. Çünkü bunlar kendi içindekini çıkarmak üzerine buradalar. Geriye takılmamaları lazım. Sadece içindekilerini yapmaları lazım. Tabii burada bilinçli olan ailelerde böyle sorunlar varsa şunu görmemiz lazım. O çocukları çok özenle büyütmeleri lazım. Evet. Yani bu çocuklar, emin olun, Yaradan'ın onlara bir hediyesidir. Bu hediyeyi kabul etmeleri lazım. Ay, ne güzel söylediniz. Evet. Tabii belirli bir bilinç seviyesine ulaşmadan önce bütün tavşanlar beyaz, o niye mor? O mor tavşanı aile de benimsemekte, anlamakta, çözmekte zorluk çekti bir süre. Şimdi hatta birçok insan sonradan, aslında DEP'in alt başlıkları var çünkü. Yani DEP deyince sadece dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diye geçmiyor. Onun alt kolları var. Disleksi, diskalkuli gibi bir sürü. Şimdi bunlar bilinmeye başladıkça artık normalleşmeye de başladı zaten. Evet. Demek ki bu da bir süreç, böyle olması gerekiyordu. Evet, zaten buradaki istenen mesela şöyle bir durum oluyor. Biz çocuklarımızda da görüyoruz ki mesela dış etkenlerle dış etkendeki gibi yapmasını istiyoruz o çocukların. Evet, aynı olmasını. Evet, o çocuklar öyle çocuklar değiller. O çocuklar içindeki kendi yolunu bulması gereken çocuklar. Hepsinin bir yolu var ve o yola girinceye kadar o çocuklar problemli gibi gözükür. Ama o çocuklar o yola girdiklerinde muhteşem yol alırlar. O yolu bulmak mesele Evet. o zaman. O yolu bulmak. Ben genelde özellikle astrolojide kullandığım metotlar dolayısıyla en çok sevdiğim şeydir. İnsanı kendi kulvarına sokmak. Yani bu muhteşem bir şey. Bu
İşte yarın ne olacak? Bugün evlenecek miyiz o gün? Evet. Ya bakın, hayatta her şey olur. Ama insan kendi kulvarında olursa her şey istediği gibi olur. Kendi kulvarından ne zaman çıkarsa bu olmayacaktır. Yani kendi yolunu bulamayacaktır. O yüzden aynı bu depli çocuklar ve yetişkinler çok önemli örnektir. Onlar kendi yolunu buluncaya kadar sallanırlar. Bir dünyalık olanlar var, bir ahiretlik olanlar var. Şimdi Evet. bu çocuklar ahiretlik çalışan çocuklar. Ay, Bu ne güzel çocuklar söylediniz. ahiretlik var olan çocuklar ve yetişkinler. Bunlar yol açıcılar, yol bulucular. Kendi yollarıyla orada bir enerji akışı yapacaklar ve o enerjiyle herkes nasipleneceği bir yol olacak. Sizin de öyle. Siz de bir yol açıcısınız ve birçok kişiye çok ilginç yollar açıyorsunuz. İnşallah öyledir. Evet. Biz de hata yapıyoruz deneme yanılma yoluyla. İnşallah hiç vebale girmiyoruzdur yani. Hata hepimize mahsus bir şey. Vebal diye bir şey olduğunu sanmıyorum. Niyette bir bozukluk yoksa hiçbir şey olmaz ki. Siz zaten çok kıymetlisiniz. Sağ olun. Yaklaşımınız, olun insanlara yaklaşımınız çok kıymetli. Güzel bakan güzel görürmüş. Sağ olun Eyvallah. hocam. Indigo çocuklar da aynı şekilde yani, değil mi? Indigo, Deple bağlantısını anlamaya çalışıyoruz ya. indigo, Onlar da özel. indigo çocuklar aslında depli çocuklar. Bunlar ayrıştırılmaz O durumda. anlamda Evet. bağlantı var. Evet. Bunlar birdir. Zaten indigo meselesinin temeli burasıdır. Dikkat edin, zaten hani DEB'in alt başlıklarını saydığımızda hepsi, tabii buna kısmi otizm de dahildir bu arada. Otizm ve Down sendromlu çocukları da mesela merak ediyoruz sizin evinizde konuşmayı aslında. Evet, şimdi orada da o çocuklar da aslında bunun alt dinamiklerinde bir noktayı sunduklarını düşünüyorum. Bu da o saf ve temiz enerjiyi yaymak üzerine burada olduklarını düşünüyorum. Şimdi bir altyapı hazırlayıcılar var, depliler. Evet. Diğer tarafta da temiz enerji sunanlar var. Bunun da böyle olduğunu öngörüyorum. Çünkü dünyanın yeni bir evreye geçişi söz konusu. Bu evreye geçişte de önemli yer tutacaklarını düşünüyorum. Yani insan şey istiyor tabii, burada birçok eminim özel çocuk ebeveyni de bizi izliyordur. Bir kere hocamdan zaten bu konuyu duymak isteyen izleyicilerimiz vardı çünkü. Özel anneler, özel aileler. Maalesef diyorum ya, geldiği topraklar, geldiği coğrafya da çok önemli dünyaya. Allah yardımcımız olsun. Çünkü eğitim sistemi de mesela bu anlamda çok yetersiz. Bunu hep açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kaynaştırma öğrencisi adı altında bu çocuklar bir araya getiriliyor diğer çocuklarla ama yetersiz bilgiye sahip. İnsani duyguları da körelmiş maalesef ebeveynler o çocukları istemiyor aynı sınıfta gibi. Hiç bu çocukların uğraşmaması, muhatap olmaması gereken, bu kadar kıymetli ailelerin muhatap olmaması gereken sığ sorunlarla yüz yüze bırakan bir sistem var maalesef. Eğitim sistemi var. O yüzden hep eleştiriyorum, eleştirmeye devam edeceğim. Bu sistem, bu ülkemizdeki milli eğitim sistemi maalesef kapsayıcı değil. Tek tip belli kalıplardaki öğrenci isteyen ve bu yarışa çocukları sürükleyen bir sistem var maalesef. Çok acımasız aynı zamanda. Çocukların geleceğini maalesef düşünmeyen bir sistem. Bu çocuklar zihinsel çocuklar değildir. Evet. Zihinsel karmaşıklık vardır ama bu çocuklar zihinsel düşünen çocuklar değildir. Yani eğitim zihinsel formatla yapılıyor. Bu çocuklar içsel formatla öğreniyor. Yani zihinsel ezberlemeyle öğrenme var, bir de içsel öğrenme var. Büyük problem bu zaten. Evet. Ve eğitim sisteminde maalesef bu sorunlarla birlikte aynı zamanda bu konuyu anlamama var. Yani herkes bir tek tip zihinsel olarak öğrenmek zorunda. Hayır, öğrenmek zorunda değil. Bu çocuklar aynı zamanda içsel olarak öğrenen çocuklar, usta çocuklar bunlar. Yani çabuk usta olabilecek çocuklar bunlar. Yeter ki yolunu bulsunlar. Ve mesela başka birinin saatlerce takılamadığı şeyi o çocuklar gelirler müthiş derecede. Yani mesela örnek işte çekim yapıyoruz. Bir kurgusu var. Bir depli birisi, bu onun alanıysa 12 saat kurgu mu sürecek? 12 saat kalkmaz oradan, onu bitirir. Odağını burada tamamlar. Ama normal birisi ise yapar, hani düzenli yapar sadece. Hani zamanına böler, yapar. Ama depli bir çocuk
veya yetişkin bunu bitirir, odağını başka bir şeye vermeden bitirir, tamamlar, geçer. Yani burada şeyi anlamak lazım. Sadece bunlara, bu çocuklara ve bu yetişkinlere yol açmak. Evet. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Mesela dünyada birçok yerde özellikle otizmli çocukları özel kontenjan hazırlıyor uluslararası şirketler. Çünkü otizmli çocuklar bir alanda ileride oluyor ve o alandan istifade edebilmek için, o beyinlerden faydalanabilmek için özel kontenjanları var. Gerçekten istiyorlar, yani otizmli çocukları Evet. istiyorlar. O yüzden bütün dünyaya bu sistemin yerleşmesini diliyoruz tabii. Bu hocam şöyle, astrolojide şöyle bir karşılığı var. Mesela bu çocukların, mesela hep hani aynı anda tek bir işi yapamayan, birden fazla işi yapan sabırsız profiller için söylüyorum. Gezegeni de yavaş bir gezegen ya mesela. Bir arada çatışma, bir zorlanma oluyor mu? Aslında o yüzden bireysel bakımın ne kadar önemli, danışmanlık. Evet. Ya şöyle, şimdi bu çocukların çoğunda mesela balık teması var ve balık temasında Merkür Retro kombinasyonu var. Bu bir dep ve epilepsiyi beraber getirebilir. Mesela, zorlayıcı olabiliyor. Evet. Bu aynı şekilde diyelim ki şey var, kova teması var ve Merkür Retro var. Bu aynı şekilde hem ruhsal bir sıkıntıyı verebilir, hem yani hem dep olarak bir problem verebilir, hem de şeyi getirebilir bize. Kendi içinde kan dolaşımında bir problem verebilir. Damarlarında bir problem verebilir. Ama temelde mesela ana odak noktası yolunu bulmak üzerinedir. Burada biz şeyi görüyoruz. Mesela bireysel olarak baktığımızda çok detay var tabii ama Evet. genelde çok bağlantılı konular var. Ben ayı Türkiye'de şey olarak görüyorlar. Ay bir anne olarak görüyorlar. Ben tamamen buna karşı bir yaklaşım gösteriyorum. Dişil. Ayı dişil görüyorlar. Ay nötr bir gezegendir. Dişil değildir. Yani gezegen de görülmez ama gezegen olarak söyleyelim. Dişil değildir, nötr bir gezegendir. Ve ay aynı şekilde içimizdeki çocukla ilişkilidir. Şimdi bu çocukların çoğunda ayıyla ilgili problem var. Nasıl? Ay sıkıntılı. Ay Uranüs karesi, kavuşumu, karşıtı ve işte Merkürle bağlantılarında problemler söz konusu. Ve bu çocuklara zorunlu olarak sistem, yani bir yaratılış sistemi diyor ki içindeki çocuğu keşfet evladım, hayatının yolunu bul diyor. Şimdi biz bunu yayınlarımızda da bahsettik. Evet. Çok önemlidir. Biz bunu nasıl görüyoruzu hem de bir astrolojik bilgi olarak vereyim. Astroloji öğrencileri ve dostlar için de. Bakın, şimdi ayın bulunduğu burç hangi burçsa, diyelim ki mesela Oğlak. Tamam. 10. evi Terazi burcudur. Yengeç 10. evi Koçtur. Aslan 10. evi Boğadır. Tamam. Yani bunu hangi evde olduğuna bakmayacaklar. Hangi burçta olacağına bakacaklar. Oğlak burcundaysa terazideki gezegeni ve buraya zorlu açı yapan gezegeni onun hayat yolculuğunda önemli kariyer yolu olması gerekiyor. Bu çocuklarda özellikle buna dikkat etmekte fayda var. Türkiye'de haritayı okurken çok fazla şeye takılıyorlar. Yükselen burç, yükselen derecesi, evet, yükselen saat, dakika çok önemli. Çok gereksiz bir durum bu. Öyle mi? Doğum Evet. saat ve dakikasını mı diyorsun? Ya evet, yani bu birincil derecede gerekli olan bir durum değil. Neden birinci derecede gerekli olan bir durum değil? Şey gibi düşünün, buraya geldik, kıyafetlerimizi giydik, giyindik, güzel, hoş, saçımızı taradık, yaptık. Burada küçük bir mendilimiz eksik. Evet. Ya tamam, bu sonra eklenebilir ya, sonra görülebilir ya veya sonra düzeltilebilir veya ceketimiz yok, yayında giyebiliriz ya. Evet. Bu etki böyle bir etki.
burada Belirleyici biz değil aslında. belirleyici ama belirleyiciliğinin öncelik değil. Öncelik değil. Bir de yükselen burçla ilgili bu dünyaya sadece geliş kapımız olarak görülür. O ne zaman lazım? Bize yine Türkiye'de ilk defa konuşacağımız bir şey. O bir çıkış kapısıdır. Yükselen. Bu dünyadaki. Evet. Aa. Sadece bir giriş kapısı gibi görürseniz orayı bu tabii biz sadece bunu hemen burada bilmeliyiz dersiniz. Bunu bu dünyada bu dakikası da önemli, saati de önemli. Evet, herkesin önemli. Ama en önemli şey güneşinizin olduğu burçtur. O burçtan sonra gezegenlerin hangi burçlarda dizildiğidir. Eğer siz bu kombinasyonu anlarsanız ondan sonra ikinci aşamada şeye gelebilirsiniz. Yükselen burç. Evet, çünkü o temayı anladığınızda bu hayata giriş ve çıkışınızın anlamını da anlarsınız. Ne kadar değişik bir matematiği var aslında. Evet. Yani doğum kaydı için ben hep şunu düşünürüm. Hani belli tarihlere kadar bizim Anadolu'da kayıt tutulmadığı için Evet. işte ekinler biçilirken, güneş şöyle dönerken bilmem ne gibi tanımlar var. Hep şeyi düşünüyordum. Yani belli bir yaştaki kişinin haritasına nasıl bakılır acaba? Net bir saat vermesi mümkün değil. Evet. Şimdi artık hastane kayıtları var ama o yüzden o doğum saati bende bir soru işaretiydi. Nereden bilebiliriz dakikasına net olduğunu? Burada şöyle bakıyoruz. Bakın biz sizinle yayınlarımızda kolay kolay herkesin risk alamayacağı bir şeydir ve yapamayacağı da bir şeydir. Evet. İstediği kadar hangi astrolojiyle ilgilenirse ilgilensin. Bunu şey olarak söylemiyorum. Bu bir cesaret ve anında pratik çözüm işidir. Çünkü herkes yükselen burç odaklı bakıyor Türkiye'de. Evet. Önce yükselenize bakın diyorlar hatta. Ben böyle bakmıyorum. Çünkü benim amacım ne? Kişiye yardımcı olmak. Ben kişiye şov yapmıyorum ki. Çok önemli değil ki. Bugün şöyle düşünün. Bir olay yaşıyorsunuz. Şimdi diyelim ki sizi örnek vereceğim. Beyza Akan. Tamam. Beyza Akan televizyonda bir haberi geçiyor ve Beyza Akan diyorlar ki işte inşallah hayırlı uğurlu olur diyelim. Mesela evlilik haberi geldi. Kısmet. Diyelim. Kısmet. Şimdi bunu açıp biz Beyza Akan'ın yükselenini bulamayız. Evet. Bilemeyiz. Ama Beyza Akan'ı sorguladığımızda biz neyini buluruz? Doğum bilgilerini buluruz. Evet. Aşağı, net olabilir, olmayabilir ama alıp baktığınızda eğer güneşe göre bakarsanız zaten başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Zaten orası bütün temayı verecektir. Daha sonra getirirsiniz yükselen burç temasına koyarsınız. Yükselen burcun önemi haritanın derinliğinde gizli. Haritanın derinliğine indiğinizde yükselen burç dereceler önem kazanıyor. Ama temel okumada buna gerek yok. Eğer herkesi temel okuyabilirsiniz. Ama mesela çok yazılıyor ya işte lütfen yükselen burcunuza göre ona göre okuyun. Bakın, ya dinleyin. yapmayın. Yapmayın, hepimiz görüyoruz. Bakın eğer ki pratik bir okuma yapmak istiyorsanız mesela ne diyelim burada dolunay gerçekleşiyor. Güneş tutulması gerçekleşiyor. Evet. Siz bir aslan burcusunuz. 1. evinizde gerçekleşiyor. Her halükarda. Yükseleniniz Başak olsun. Aynı zamanda da 12. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi siz 12. evi okursanız yanlış okursunuz yükselene göre. 1. evle bağlantılı 12. evi okumanız lazım sizin. Ya temel problem bu zaten. Ülkede çok ilginç bir yaklaşım var yani. Burada temelde bilmemiz gereken güneşe göre okumamız. Uzun haritalarda yanlış bakılıyor olma olası riski var yani bu durumda. Tabii ki var. Yani sadece gibi okursanız yani zaten bir de şöyle bir durum var. Mesela harita bakılıyor 40-50 dakikalık sürelerle. Yani böyle harita bakılamaz yani. Öyle mi? Daha mı uzun? Tabii uzun sürmesi lazım. Bazı haritalarda yani ben bırakamıyorum 2,5 saat sürüyor. Bazı haritalarda 1,5 saatte sorunu görüyoruz. Ama bazı haritalarda 2,5 saat sürüyor. Bırakmıyorum ben. Bazı astrologlar diyor harita okumak işin en kolayı. Onda bir şey yok diyor mesela. Ben diyorum ki o zaman astroloji ne? Keşke böyle bir yarışma olsa.
Ya Şimdi insanın haritayı okumak kolay dediği şeyde. Şimdi ben diyorum ki Satürn anne. Sen ayı anne görüyorsun. Ben Satürn'ün içindeki çocuk görüyorum. Bu arada hani ben bunu görürken bakın Vedik astrolojide uzmanım. Karma astrolojide uzmanım. Çin astrolojisinde uzmanım. Klasikte uzmanım. Bunları da Türkiye'de bilinen kişilerden aldım. evet. Ben niye bunu kullanıyorum? Çünkü doğru olanın bu olduğunu keşfettiğim için kullanıyorum. Ve hep bilimsel olarak kullanıyorum. Ben Barcelona Huber Psikolojik Astroloji Akademisi ile orada da eğitim veriyorum aynı zamanda. Evet. Asaglioli ekolü. Türkiye'de daha çok Jung ekolü de kullanmaya çalışıyorlar. Jung ekolü sadece bilinçaltı üzerine çalışıyor. Jung ekolünün üzerine çıkmak gerekiyor. Jung ekolü tamam. Üzerine çıkmak gerekiyor. Asaglioli ekolü var. Ve Asaglioli ekolü şöyle bir şey getiriyor. O böyle bir astrolog şey mi? Çok Kendisi psikiyatr. psikiyatr. O Psikiyatri yüzden. ve astroloji alanında çalışma yapan, Jung'la beraber çalışmalar yapan kişi. Tamam. Aynı dönemin insanları yaklaşık. Ve bu kişiler Asaglioli ekolü, sonra Huber çifti, Bruno Huber ile birlikte Huber çifti, biri psikiyatrist, biri de astrolog çalışmalar yapıyorlar ve bir sistem keşfediyorlar. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda biz şunu görüyoruz ki Asaglioli ekolü diyor ki içerideki bilinçaltında var olan konu bedende yansır. Temel mesele bu. Bedende yansımak üzerine bir şey çiziyoruz. Burada da biz Satürn bedenle ilgilidir. Ay içimizdeki çocukla ve içimizdeki o kan dolaşımı ile ilgilidir. Kalp bağlantısı ile ilgilidir. Ve Güneş mental tarafımızla ilgilidir. Venüs ve Mars da bir yaşam gezegenidir. İkisi de. Ve bunlar da mesela Venüs bizim auramızla ilgilidir. Birinin aurasında düşüklük gördüğünüzde Venüs transitinde bir problem olduğunu, Venüs'ün de problem olduğunu görebilirsiniz. Değil mi? Tabii ki. Aura doğrudan Venüs'le alakalı. Direkt Venüs'le alakalı. Zaten ben bunu söylüyorum. Bakın o zaman Venüs Mars'ta sizinle yapmıştık Evet, ya. muhteşem bir yayın. Onu kaçıran varsa lütfen izlesin. Biz Venüs Mars'ta da söyledim. Bakın auranızı yükseltmek istiyorsanız bu şifacı bu şifacı oraya buraya gitmenize gerek yok. Sadece Venüs'ünüzü almayı bilin ya. Değerli hissetmek için almayı Mars'ımızı bilin. nasıl çalıştıracağımızı anlattı hoca o bölümde, değil mi hocam? Evet. Tabii biraz bizim şöyle bir problem var. Mars'ı güçlü kadınlarımız maalesef Mars'ı güçsüz erkek istiyorlar. Bu da büyük bir yanılgıya neden oluyor. Çünkü Mars'ın güçlü olunca her şeyi sen verici oluyorsun. Ya kadının işi değil ki o. Mars'ın güçlü olsa da Mars'ın güçlü erkeği, çatışmayı baz alacaksın ama onun yapmasına müsaade edeceksin. Ego, sen çünkü bir Venüsyensin. Venüs'ünü koruyacaksın. Hayatındaki dengeyi inanılmaz oturtmuş olacaksın. Özellikle böyle seçim yapıyor. Yani bilerek bilmeyerek böyle seçim yapıyor. Kendisi çok baskın olduğu için daha sessiz, çok müdahale etmeyecek bir erkek. Evet. Genelde onlara yöneliyor ama diyorsunuz ki aslında öyle olmamalı. Evet. Buradaki seçim tamamıyla bakın herkes bakabilir. Eşlerinin, sevgililerinin, eskiler haritasına baksın. Kendinin Mars'ı diyelim ki Oğlak. En güçlü konumlardan birisidir. Yüceldiği alandır. Mars'ı Akrep, Mars'ı Koç, Mars'ı Aslan. Gidin bunlara bakın. Mars'ı Terazi erkeklerle beraber. Mars'ı Balık erkeklerle beraber. Allah Allah, çok iyi. Evet. Yani Biz bazen şey diyoruz ya, kadın ne kadar hareketli, dışa dönük, özgüvenli şey. Diyoruz ki Allah çarşısına göre pazar vermiş. Erkek de tam ona uyuyor, sessiz filan. Aslında gördüğümüz buymuş bizim dışarıdan. Bu seçimler dolayısıyla böyle birleşmeler oluyormuş. evet, kadınlarımız Mars'ı kullanmayı seçiyorlar. Ben de diyorum ki siz Venüs'ünüzü kullanın.
Mars'ınızı bırak. Biri hayatınızda olur. Mars'ınızı o çalıştırsın. Ama siz hem Mars'ınız güçlü hem Venüs'ünüz zayıfsa ne olacak? Sürekli hizmet, ona hizmet. Sonra erkek prenses. Sonra Kadınlar niye erilleşiyor? evet, sonra ben erilleşiyorum. Evet. Öbür tarafta erkek hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ekmek almaya bile gitmiyor. Bu bir seçim. Yapmayın. Avizeleri, ampulleri takmayın. Lavaboların hortumunu siz temizlemeyin. Mesela. Mars hayatınızda nasıl, nerede? Hep de sadece savaşçı gezegen diye bildik ya bugüne kadar, Evet. size kadar yani. O yüzden hiç aklımıza gelmiyor ki Mars'ın aslında böyle bir görev beklediğini hayatımızda. Evet, Mars'la ilgili bilinmeyen bir şey daha söyleyelim. Buyurun. Bakın, Mars hem Koç burcunu ve hem Akrep burcunu yönetir. Niye yönetir acaba? Mesela hiç düşünmüşler midir insanlar? Bakın, sabah Koç burcuyla başlar, Mars'la başlar. Sabahın ilk enerjisi. Akşam da Mars'la kapanır. Yani gündüzü başlatan da kapatan da odur. Tıpkı 21 Mart'ı gün dönümünü başlatan da yazı getiren de ekinoksla yazı getiren de, yani hani güneşin yükselmesini, evet, gündüzlerin uzamasını getiren de, artı 21-22 Eylül'le birlikte tamamen kışa götüren de Mars. Evet. Sabahı da o başlatır, akşamı da o başlatır. Sabah namazı o yüzden Mars'la başlar, akşam namazı, yatsı namazı Mars'la biter. Peki Mars'ı sadece savaşçı gezegen diyen ekol nereden geliyor? Biz niye öyle biliyoruz? Şöyle... Modern astrolojide mi bu böyle görülüyor? Evet, şöyle bir durum var. Biz nasıl söyleyeyim, hatta biraz şeyler yapıyoruz biz tabii. Biraz antifatalist deniyor. Kaderci karşıtlığına. Benim biraz astrolojiye bakışım antifatalist. Yani kaderci yaklaşımdan daha farklı. Bir kader planı var. Diyelim ki bir labirent var. Biz buradan çıkacağız. Bir oyun var. Bir oradan çıkacağız. Bu kadar. Haritayı böyle görüyorum. Bir plan var. Kaderi bir plan var. Kader planı değil. Kaderi bir plan var ve biz o plandan çıkacağız. Buraya onun için geldik. Buradan çıkamazsak erken birinci ölümle karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi biz burada tamamıyla buradan çıkmak üzerine planlanarak geldik bu hayata. Şimdi ben buraya biraz böyle bakıyorum. Şimdi modern ve klasik astroloji, karma dahil olaya tamamen Mars'ı kötücül olarak görüyorlar. Ki son dönemde bakın zaten dikkat ederseniz inanılmaz derecede şey vardır. İşte Satürn'le ilgili çok kötü şeyler vardır. Mars'la ilgili çok kötü şeyler vardır. Bir tane Jüpiter'le ilgili, Venüs'le ilgili güzel şeyler söylerler. Oralarda bile itirazım var yani. Ama Mars kötücül değildir. Mars savaş, evet, bizim savaş gücümüzdür, mücadele gücümüzdür, direnme gücümüzdür. Mars bizim enerjimizdir. Yaşam enerjimizdir bizim. Biz yaşam enerjimizi kullanmak zorundayız. Evet. Bunu Mars'ın doğasında kullanırız. Tabii ki savaşçı da olabilir, olmayabilir de. Ama burada şöyle güçlü bir enerji var. Neye kullanıldığı önemli. Ya da işte kare yaptığında bunu nasıl kullanıp dönüştürebileceğimiz, hayatımıza yansıtabileceğimiz önemli. Evet. Burada çok tabii teknik durumlar var. Çocukların haritalarına da girersek orada da söylerim. Burada biraz bahsedeyim. Mesela Mars Plüto, Mars'ı çok güçlü çocuğun, diyelim ki Oğlak'ta, Plütos'uyla da kare bir açısı var. Bu veya Koç'ta da olabilir, Aslan'da da olabilir, fark etmez. Plütos'uyla da çok zor bir açısı var. Şimdi bu çocuk savaşçı bir çocuk zaten. Şimdi sen bu çocuğu alıp
oğlum benim, sen veya kızım benim, sen sanat yap. Sen güzel sanatlarla uğraş. Sen yumuşak, yani daha doğal işlerle yaptıramazsınız. Bu çocuğun içinde sanatçılık vardır ama o sanatçılığın çıkacağı zaman bu zaman değildir. İleriki yaşlardır. Ama bu çocuk ne yapacaktır? Bu çocuğu alırsınız, cerrah yaparsınız. Müthiş bir cerrah olur. Bu çocuğu alırsınız, müthiş bir kasap yapabilirsiniz. Yani herkesin eğitim bir seviyeye kadar yapabiliyor. Kasap yapabilirsiniz. Ama siz bu çocuğu alıp da bir şey yapamazsınız. Şair olmaz ondan. Ya şair yapamazsınız. Şair olur. Ne zaman olur? Bakın dikkat eder misiniz? Hocam Hitler de ressamdı ya mesela. Evet. Yani. Şimdi siz şeyi görüyorsunuz. Bakın ben çok seviyorum böyle. Çok böyle beyin cerrahları var. Müthiş Evet, böyle evet. cerrahlar var. Bunların çoğu kendilerini, sanatı nerede kullanıyorlar? Kendilerini rahatlatmak için müzik yapıyorlar, etkinlik yapıyorlar. İsmail Hakkı Aydın hocam selam olsun. Hürmet, evet, hattattır, beste yapar, güfte yapar ve beyin cerrahıdır yani. Evet. İnanılmaz bir profildir benim için. Müthiş bir insandır. Ben de takip ediyorum. Şahsen Evet. tanımıyorum. Yani olay olarak baktığınızda Müthiş bir enerji var, Evet. potansiyel. Onu nereye böyle kanalize. Evet. yönlendiriyorsunuz? Fakat şöyle bir problem oluyor. Ebeveynler maalesef kendilerine odaklarından çocuklarına odakları olmuyor. O da şey kaygısı işte, toplumun hani diğer az önce söylediğim gibi beyaz tavşanlardan bir farkı olmasın. O mor çıkmasın yani arada. Evet. O zaman siz çocuk haritasına geldiniz, ben de sorayım, çok merak edilen bir şeydir. Bir çocuğun haritasına baktığınızda, hatta doğdu bebekken, bakıyor musunuz? Baktığınızda o özel birey olma potansiyeli, seri katil olma potansiyeli, yalancı, hırsız, ne bileyim suça eğilimli olma potansiyeli. Bunları görebiliyor musunuz? Tabii ki görüyoruz. Ben genelde şuradan bahsedeyim. Buyurun. Çok bilinen bir şey değil. Ben geçenlerde açtım. 2 haftalık bir program açtım. Ruhun Sözleşmesi diye. Şimdi Ağustos'un 28'inde de aile ve soy astrolojisi açıyorum. Orada da konuşacağım. Burada Bence kaçırmayın. İlk defa sizinle beraber konuşuyorum sadece zaten. Sağ Bunu da olun. söyleyeyim. Şöyle bir durum var. İnsanların biz doğum anına odaklanıyoruz ya. Doğum anından önceki bir önemli bir zaman dilimi var. Burası 9 aylık bir periyotla ilgilidir. Sonra bir 9 ayda geriye gidersiniz. Yani bunun bir Anne rahmine düşmeden önceki 9 ay. Evet. Düştükten sonra, çünkü doğuma kadar 9 Evet. ay. Siz öncesini kastediyorsunuz. Evet. Bir Tamam. de sonraki 9 ay. Burası 4 aşamalı 3 periyottur. 27 aylık döngüdür burası. Özel bir döngüdür. Buraya geldiğinizde, burayı okumaya başladığınızda bu şu demek oluyor. Bu çocuk belki soydan gelen bir şeyi getiriyor. Ben burada şunu söyleyeyim ki yanlış anlaşılmalara vermesin. Buyurun. Ben karmik olarak reenkarnasyon var ya da yok diyemem. Ben olmadığını düşünüyorum. Katılıyorum. Ve bir soy bağı içerisinde küçük küçük parçalara ayrıldığımızı düşünüyorum ben. Ya ben bir enerji aktarımı olduğunu düşünüyorum Evet. ama bu reenkarnasyon diye bir Değil. şey, geçişler olduğunu düşünüyorum yani. Kimse sıfırlanmıyor. Evet, ben de Benim öyle. anladığım o. Evet. Evet. Herhalde siz de öyle değil mi Benzer hocam? düşünüyoruz. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Bir şey var. Ruh bütünlüğü var. Yaradanın üflediği. O ruh bütünlüğü belki bizim soyumuzdaki 100'e bölünmüş. Bilmiyoruz kaça bölündüğünü. Buradaki bölünmelerden, parça parça deneyimlerden bir aktarım var. Biz buraya geldiğimizde en baştaki başlangıç noktasına, yani 999'un en başına geçtiğimizde biz burada atalardan, yani hem annenin büyükleri hem babanın büyüklerinden biz nasıl bir soyla buraya aktarım olduğunu görüyoruz. Anne babanın da nasıl bir ruh haliyle dünyaya gelmeye hazırlandığını görüyoruz. Dünyaya geldiğini görüyoruz. Bir de Çok affedersiniz. Mesela annenin, babanın
çocuğun dünyaya geleceği, o birlikteliğin olduğu süreçteki psikolojisine kadar, ruh haline kadar bakıyorsunuz. Orada da biz, Bakın burada akla isteksiz beraberlikler, istismara dayalı beraberlikler gibi bir sürü şey de geliyor akla mesela. bir danışanıma dedim ki buraya geldiğimizde anneniz sizi istemiyor muydu? Çok acı. Dedi ki annem 2 defa ilaç aldı, beni aldırmaya çalıştı gibi şeylerle karşılaştık. Yani bu bir bir kaderi planın bir parçası bu. Ve bunun içerisinde biz o anki ruh Nasıl hallerini... tohumlandığını her açıdan görüyorsunuz insanın. Anladım. Şimdi Müthiş. buradaki eğer tohumlanma ve buradaki var olma hali. Çünkü siz bir şey gibi düşünün, bir sadece olay bir sperm demek değil ki. Mesela Evet. toprağa tohum ekiyorsunuz. Evet. Zamanlamanız çok önemli ya. Evet. Müthiş. Evet. Eğer siz onu doğru zamanda ekerseniz doğru bir biçimde oluşur o. Ama burada da biz görüyoruz ki problemli zaman, sorun, annenin ruh hali, annenin yaşadıkları... Toprak da hazır değil daha. Toprak gibi. da hazır değil tabii ki. Ve şimdi o kişiden nasıl bir ürün çıkması? Ve ben bu kişilerde gördüğüm şöyle bir şey var. Çok zorlu, yani güçlü aileleri de olanlar var. Güçsüz aileleri olan da var. Ailelerini tanımayanlar da var. Ve çoğu müthiş insanlar ve müthiş yerdeler. Yani sadece kariyer olmak değil. Kendilerini gerçekleştirmek anlamında müthiş noktalara gitmişler. Ama köklenme sorunu yaşamıyorlar mı peki? Yaşıyorlar. Değil mi? İster istemez. Belki Yaradan onların sadece kökünü kendilerine ekmesini istiyordur. Evet, olabilir. Kendileri dünyayla bağı kendileri kurabilir. Evet. Güzel. Ya bebekken mesela ilk haftalarda dahi bakıyorsunuz. Ben ilk 9'dan sonra bakıyorum. İlk 9 9. aydan sonra. Ha, bakıyorum. tamam. Doğumlanmadan önceki 9 ay, anne karnındaki 9 ay ve dünyaya geldikten sonraki 9 ay. 20, Buradan itibaren bakıyorsunuz evet, ve bu 27 aylık müthiş bir döngü var. Bu döngü ki biz şeyi konuştuğumuzda da, yaş döngülerini konuştuğumuzda da evet, e, hayat evresindeki evet. şoke olmuştuk hepimiz gerçekten. burada da biz buradaki düzeni gördüğümüzde biz burada yaşanacakları öngörebiliyoruz. Yani burada neler olabiliri görüyoruz. O yüzden yani bu çocuklarımızın belli zaman dilimleri var. O zaman dilimlerinde çocuklarımız, özellikle o yayınımızı izleyebilirler. Evet. O döngülerde çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuklarını anlamaya çalışsınlar. Ya biz 15 yaş mıydı hocam? Mesela konuştuk gerçi. Evet 3-4 yaş, 9-10 yaş, 27 yaş. 14-15 yaş, 21 yaş, 22 yaş, 27 yaş, 28 yaş devam eden süreç. Zaten 33-34'te ayrı bir problem. Bir 36 zaten hepimizin hayatının öncesiyle sonrasının aynı olmadığı bir dönem. Kopuşlar, bitişler, dönüşümler. 25 çok ilginçti mesela. Ben yine şoka girmiştim yani. Şiron döngüsü. Evet. Her şeyin sıfırlandığı dedi. Bir düşündüm, iş, memleket, her şey mi değişir? Dedim hocam bu nasıl bizim bildiğimiz astroloji değil bu yani, siz ne anlatıyorsunuz dedim. Herkes bir 25'ini hatırladı ve gerçekten inanılmaz büyük değişimler, köklü değişimler yaşıyordu. Çok ilginç. Tabii önemli. Ama 50'den sonrası için iyi diyordunuz değil mi? Evet ya, zaten 51 bir dibe bilgelik çağı mı? Evet. Zaten o zamana kadar da bilgi olamadıysanız daha da bir şey beklememek lazım. Evet. Ya orası görünür zaman dilimi zaten. Var olma zaman dilimi. Hayatın anlamını bulma zaman dilimi. Topladığı bilgiyi artık yani dışarıya verme zamanı değil mi? Evet. Olgunlaşma. Bizim de öyle oldu. Olgunlaşma zamanı. Evet. Artık burası. Kaç yıldır astrolojiyle uğraşıyorsunuz hocam? Ya 2005'ten beri uğraşıyorum ama 2015 sonrası biraz yoğunlaşmalarım oldu. Özellikle 2020 ile tamamen buraya dalmış oldum. Fakat çok yapmak istemedim. Yapmak istemeyişimin nedenleri şu. İçimin hiç almamıştı benim. Ben 20 ile birlikte başladıktan sonra İspanya'da ki okulla çalışmaya başladım. Aynı zamanda da Rusya'da bir
ekolle çalışmaya başladım. Çok önemli bir isim. Rusya'nın en önemlilerinden birisi. Sonra İspanya, İsviçre ekolüyle, İsviçre bağlantılı zaten İspanya ekolü. Bu ekol bağlantısıyla yaptığım çalışmalar sonrası ya dedim bu benim işte bunun için yapmamaya çalışıyormuşum dedim. Öyle ondan sonra da yapmış olduk. Bu arada Türkiye'de çok gerçekten kıymetli hocalar var. Kıymetli hocalarla çalıştım Türkiye'de. Fakat ben şunu gördüm. Türkiye'deki bakış çok korkutucu. Astrolojiye bakışı. Ya astrolojinin içerisinde çok korkutucu. Yani işte deneyimlediğim bir olay vardı. İşte Merkür Mars'ın üzerinden geçiyor diye birisine büyük tartışmalar olacak. 10. evde olduğu için işten ayrılacaksınız. Ya bunu söyleyen kişi çok ciddi takipçisi olan birisi. Ve bu kişi nasıl korkmuş ve olayları yapıyor. Ya olayı gerçekleştirecek. Yani bir de televizyon camiasında birisi ve tartıştığı kişiyle işi bitirecek yani. Sonra ben dedim bu böyle çalışmaz. Tartışma olur ama böyle bir sorun olmaz. Bir de Venüs Retro'da tanışma hikayesi. Özellikle karma çalışanlarda inanılmaz bir şey var. Venüs Retro'da biriyle tanıştığınızda kadınlara söyleniyor. Erkek ahlaksızdır deniyor. Ya bismillah yani. Hani kişinin haritası yok. Kişinin detayları yok. Bir de Venüs Retro'nun bir hak ediş olduğunu da bilmiyorsun. Venüs retrolu bütün bakın kadınlara bakın bu dünyaya hak edişlerini almaya gelmişlerdir. Yani demek ki bir hak ediş alacaksa nasıl olacak bu? Yani oradaki temel şeyi doğru okumak lazım. Ve böyle konularla çok uyarmışlığım oldu. Evet, ben dedim ya size kendini gerçekleştiren kehanet olur diye baktırmak istemem, korkarım diye yani. O yüzden öyle kötü bir şey söyle. Hani olumsuz bir şey söyler. Kişi de ona inanıp enerjiyi oraya çalıştırmaya başlar. O yüzden çok merak etsem de çok rahatsız olurum. Çok ürkerim yani. Ama hocamla bunu aşıyorum. Bayağı bir ilerledik yani. Çünkü her seferinde çok iyi oluyorum. Şimdi Levent hocam şöyle bir şey var. Bir şey söylediniz siz yayında. Yine orada biz ağzımıza açık kaldık ve dedik ki bunu stüdyoda konuşalım. Nedir o? Bilenler yoruma yazsın. İnsanın 3 ölüm hakkı vardır dediniz. Evet. Çok şaşırdık. Ne demek bu? Şimdi birincisi bir kaderi plana inanıyorsanız ve bu planı değiştirmek istemiyorsanız hayatın içerisinde bir yol sizi kader planına yani ilk baştaki kaderi plan üzerinde size bir hayat planlıyor ve siz zaman gelince ölümle gerçekleşiyor ve gidiyorsunuz. Evet. Bu tamamen nerede gerçekleşiyor? Satürn'ünüzün olduğu evde. Satürn'ünüzün olduğu burç doğasında ve Satürn'ünüzle bağlantıda. Bu bir kader planı. Ve siz eğer ki bunun üzerine bir çıkma niyetiniz varsa, kendinizi, içinizdeki çocuğu bulmak, kendi heyecanınızı keşfetmek, kendinizi kaderi planın oyunlarını çözebilmek, okuyabilmek ve sonra da ben yaşama sevincimi tekrar kazandım dediğinizde yani bu bir boyut farkına da dönüşüyor. Bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Gezegenleri 3 boyutlu okumak lazım. Gezegenler 3 boyutludur. Yani birinci boyut minimum 3 boyuttur. Birinci boyutu siz şeriat makamından okuyabilirsiniz gezegeni. İkinci boyut tarikat makamıdır. Üçüncü boyutu marifettir. Dördüncü boyutu hakikattir. Tasavvuftaki mertebeler. Evet. Bütün gezegenlerin boyutları vardır. Siz gezegeni Türkiye'de o yüzden ben biraz yapıyorum. Herkes şeriat makamı üzerinden astroloji okuyor. Biz sizinle marifet makamı üzerinden konuşuyoruz. Evet. Gezegenleri. O yüzden farklı diyoruz. Daha bunun biraz alıştığımızda biz bir tık daha yukarı çıkacağız, okuyacağız. O yüzden toplumun bilinçlenmesini, daha aydınlanmasını, daha güzel bakmasını, kadınlarımızın daha kendine gelmesini, kendi ışığını bulmasını, erkeklerimizin de bilinçli olmasını
eşine, çocuklarına nasıl davranacağını, hayata karşı onları nasıl kol kanat gereceğini, nasıl mücadele edeceğini öğrenmesi üzerine bir şeyler yapıyoruz. Benim mutlu olduğum ve sizin de mutlu olduğunuz bir taraf, yayınlarımızda çok fazla erkek sayısı olmaya başladı. Evet. Müthiş bir şey oldu. Kendisini soruyor, nişanlısını, evleneceği kızı, işte annesini, çocuklarını, değil mi? O olabildiğince zaten onları cevaplamak için çok hoşumuza gidiyor. Erkeklerin farklı bir şekilde görüp astrolojiye ilgilen, haritalarındaki o günkü konumuz neyse o detayı öğrenip gelip soruyorlar. Evet. Kızım için soruyorum, eşim için soruyorum diye. Çok ilginç. Gerçekten yelpaze genişledi. Şimdi 3 ölüm hakkı evet, dedik. burada eğer siz bu üçün de içerisinde 3 aşaması var. Kaderi planın içerisinde de. Yani Satürn'e bağlantılı. Satürn ölüm gezegeni mi hocam ya? Hayır. Bunların hiçbir ölüm gezegeni değil. Temel şöyle anlatayım. Satürn Evet. dünyanın varlığının bağlantısı. Yani köklenmeyle bağlantılı, anneyle bağlantılı bir gezegen. Toprakla bağlantılı bir gezegen. Hı hı. Bizim temel 3 tane güçlü gezegenimiz var. Biz bunları kişilik gezegeni olarak söylüyoruz. Biri Satürn, biri Ay, biri Güneş'tir. Satürn annedir, Güneş babadır, Ay ise bizizdir aslında. Bizim içimizdeki çocuk ve bizdizdir. Hı hı. Hani biz daha şeyde diyoruz ya, baba oğul kutsal ruh meselesi üzerinde neyse, aslında evet orada şey var biraz anne oğul ve çocuktur aslında oradaki temel mesele. Biz bu üçlemeyi okurken bu üçleme üzerinden hareket etmek zorundayız. Bunlar birer kişilik gezegenidir. Ve bu kişilik gezegenleri aynı zamanda bizim hayata akışımızla sonlanmamızın gezegenleridir bunlar. Yani bu hayatta var olduğumuzla var olmadığımız noktadır. O yüzden mesela kökten özgürlüğe diye bir eğitim açtım ben. Burada da çok kıymetli öğrencilerim oldu. Satürn, Ay ve Güneş üzerinden. Çünkü Satürn köklenmeyle bağlantılıdır. Bu hayatın içinde gerçek köklenmeyi nasıl bulduğumuzla ilgilidir. Bu Satürn'ün 3'e bölünmüş bir hali vardır. 3'e bölünmüş halin içerisinde bir katılık vardır. 2 katılığın biraz yumuşamış hali vardır. Bir de tamamen dünya ile adapte olmuş bir ruh hali vardır. Ve biz bunun üzerinden bir şey okuruz. Burada da kişinin aslında ölümsel evresini bunun üzerinden okuyabiliriz. Bu da Satürn'ün 1. aşama olduğunu bilmemiz lazım. Biz Satürn'ü iyileştirdik mi? 1. İyileştirebiliriz de yani. Bizim iyileştiremeyeceğimiz hiçbir gezegen yoktur. Onlar bize bağlıdır, onlar bize hizmet eder. Sadece biz gezegenleri okurken şöyle bir hata yapıyoruz. Biz onları bir dış gezegen, dış etki gibi okuyoruz. Evet. Aslında onlar bizim içimizdekilerin yansıması. Onlar bizden uzak değiller, bizden bağımsız değiller. Geleneksel astrolojiye yani klasik ve diğer ekollere biraz karşı çıkışımın nedeni budur benim. Çünkü astroloji şu anda insanı kendinden uzaklaştırma aracı olarak kullanılıyor. Halbuki astroloji insanı insana yaklaştıran, kendine yaklaştıran bir öz olarak kullanılması gerekiyor. Çünkü hepsi bizim içimizden yansıyanlar. Biz Satürn'e biz ölüm sürecimizi görebiliriz. Hani merak ederiz ya astrologlar ölümü görür mü, ölüm tarihini görür mü diye. Görebilir. Ama söylenmezmiş galiba. Söylenmez. Ya bu çok az önce sizin söylediğiniz şey var ya, kehanetin gerçekleşmesi meselesi. Şimdi olumsuz bir şey çok fazla söylenmemeli. İnsanlar şöyle düşünüyor ama hazırlanmalı kişi. Peki kişideki mesela öyle bir yapı var ki bazıları tamamen olumsuzluğu büyütme enerjisiyle var. Bazıları da olumsuzluğu yok sayma enerjisiyle var. Şimdi birine söylediğinde büyük tepki alacaksın. Evet. Birine söylediğinde de kendi hayatıyla ilgili çabuk gerçekleştirecek. Konunun senin bilip bilmemenle yani astroloğun bilip bilmemesiyle alakası yok. Astroloji zaten bilmek üzerine değildir.
Astroloji belli öngörüler yapar ama temelde insanın kendi haliyle ilgilidir yani. Yani kişi astrolojiden geliyor, bir uzmana danışıyor. Ne bekliyor şimdi? Geçmişi bildi. Tamam, geçmişi ben de biliyorum zaten. Gelecek istiyorsa, merak eden, öğrenmek istiyorsa ona bir şey verebilir belki. Ama onu da soruyorlar mesela, biliyor mu? Ne bileyim ben geleceğe dair, daha geleceği yaşamadık ki yani. Nereden bileyim biliyor mu? O yüzden astroloji gerçekten baktığımız zaman, danıştığımız zaman ne istiyoruz, ne bekliyoruz, doğru olan ne? Çok daha net anlamaya başladım şimdi. Hele o 9 Evet. 9 süreci dediniz ya. Evet. Çünkü baktıracağım da neye? Geçmişi mi söyleyecek bana hoca? Tamam, biliyorum. Yani şöyle doğmuşsun, böyle bir ailede, tamam biliyorum. Evet. Gelecekle ilgili bu. Şöyle olacaksın. Your Medya'da program yapacaksın. Daha da olmamış. Ben ne bileyim, çok iyi bir hoca mı? Olmadı ki daha. Yani o yüzden çok da merak ettiğim bir şey değildi ama hocamla inanılmaz bir boyut kazandı gerçekten astroloji. Teşekkür ederim. Burada zaten önemli olan şey değil mi? Yani Danışırsam ne beklemeliyim diye bir şekillenme Evet. oluşuyor aklımda yani. tabii. Ya oradaki herkesin kendine has bir beklentileri var tabii ama genelde benim buradaki şeyim şu. Biz kişinin geçmişle, kendisiyle, bağıyla nasıl geldiğini ve aslında buradaki özü nasıl kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın, her canlı bir gün ölümü tadacaktır yazıyor ya Evet. camiler, girişlerde. Biz bu güneşle ilgilidir. Güneş özgürleşmektir. Özgürleştiğiniz anda bu hayatta ölürsünüz zaten. Yani hayatta ölmek şey demek Ölmeden değildir. önce ölmek. Hı. Bu hayatta gerçek ölümü tatmış, aslında yeni bir versiyona geçmiş olursunuz. O yüzden Satürn, Ay ve Güneş'i doğru okuduğunuzda 3 ölüm hakkınızı doğru kullanırsınız. Yani aşama aşama ileriye atarak siz Güneşinizi de görüp özgürleştiğinizde ondan sonra yaşayacağınız alan tamamen Yaradan'ın size sunduğu özel alan olacaktır. Çünkü Yani ölüm tarihini İleriye Allah atabilirsin. ileri atabilir. atabilirsiniz. Zaten budur. Bu 3 tane şey vardır herkesin. Bakın, Sözleşme. sözleşmemiz vardır. Zaten ilk bahsettiğimiz atalarla bağlantılı olan noktada biz haritaya girdiğimizde biz kişinin zaten ölüm periyodunu görebiliyoruz. Ya. O periyodu gördüğümüzde kişiye demiyoruz ama şu periyotta ölürsün. Böyle bir şey demiyoruz. Bir gün bir danışanım bana kızmıştı. Uzun ömürlü olacaksınız demiştim ben. Hani sordu bana, uzun ömürlü olacaksınız dedim. Ben yaşamak istemiyorum. Niye bana böyle şeyler söylüyorsunuz dedi. Ben dedim ki bitirelim danışmanlığı. Evet. Yani bu böyle hayat. Sizin de prensipleriniz var tabii Tabii. yani. Evet. Ya ben şöyle bir şey var. Şöyle düşünüyorum ben Beyza Hanım. Ya kişi bana düzelmeye niyetliyse, hayatında yolu bulmaya niyetliyse gelsin. Gerçekten ışık yoluna çıkmaya niyetliyse gelsin. Biz de o yola çıkartalım. Yoksa Yardım araba edelim. alacak mıyım diye gelmek değil yani, değil mi? Ya o da mesela onun yanında onu da sorabilir. Zaten ben Ha. orada söylerim. Ben de zaten biliyorsunuz görürsün. sorular, Evet, sorulara ya. cevap vermeye çok meraklıyım zaten yani. Hani Bir soruyu bile hocam dakikalarca, yani tek soruluk denir ya hani, hı. ya ben tekrar işe başlayacak mıyım ya da ben tekrar evlenecek miyim filan gibi. Size böyle bir soru sorsak kim bilir ne açılımlar Evet. çıkacak karşımıza. Yani müthiş vericisiniz o konuda. Evet, ben seviyorum. Yani olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ama çocuk meselesi çok önemli. Bakın, herkese baktırılmaması gerektiğini ben naçizane savunurdum. Ama şimdi çocuk haritasına bakılırken, üstelik böyle bir perspektiften bakıldığını ilk kez duyuyorum. Çok faydalı olur diye düşünüyorum. Yani suç potansiyeli olabilir, şöyle olabilir. Niye bilmek istemesin ki bir anne baba bunu? Bu çok önemli. Çünkü şunu düşünüyorum ben. Biz geliyor değil mi? Bir öğrenci var. Bakın mesela geçen gün benim bir öğrencim
çocuğu için bir görüşme yaptık. Çocuğunda biz lise dönemine kadar problemler görüyorum ben. Lise bitinceye kadar. Dedim ki çocuğunuzu baskılamayın. Ama üniversite hayatı çok hızlı gidecek. Baskılamayın. Sadece onu teşvik edici. Hani onun sevdiği okulların önünden geçin. Onun sevdiği hani böyle böyle heveslendirecek. Kodlayın gibi yavaş Kodlayın, yavaş. evet. Onun haricinde zorlamayın dedim. Çünkü biz görüyoruz ki buraya kadar devam ediyor. Bakın bir örnektir. Bunda benim yeğenim şu anda çok iyi bir makine mühendisi, çalışıyor, iş hayatı güzel. çok güzel. Kız kardeşim ne sıkıntılar yaşadı. Aman işte okumuyor, 6 zayıf, 7 zayıf öyle. Ya sabırlı ol. Yok, kendini yedi bitirdi. Hastalıklar şeyler. Çocuk lise sonunda bir atağa kalktı, bir anda makine mühendisliği ve oturdukları şehirde çok iyi bir üniversitede kazandı. Orayı da biraz uzun vade bitirdi ama sonuçta bitirdi ve müthiş bir şey. Ya biraz sabırlı olmak lazım bazen. Gerçekten hayır böyle aileler şeyiz ya o kursa göndereyim böyle yapayım bundan da geri kalmasın dershaneye de göndereyim. Hani yeri geldi o şeye biz de kapıldık ya ben de kapıldım. Evet. Şöyle olayım böyle olayım sonra baktım baş edemiyorum yoruldum çünkü psikopat gibi geziyor insan evde. Ebeveynini unutuyor evde de öğretmen oluyorsunuz. Akıl alır gibi değil gerçekten bu hırs. Böyle olacağına şimdi böyle bir danışmanlık alıp ona göre baleye mi gönderiyorsun, müziğe mi, resme mi, spora mı? Mesela agresyon görüyorsunuzdur değil mi saldırganlık? Ona göre spora. Ya pasif bir kişiliği olduğunu görüyorsunuzdur. Ezilmeye, zarar görmeye müsait. Güçlensin diye psikolojik özgüven artırıcı bir takım aktiviteler. Değil mi? Hiç olmazsa bu şekilde faydası olur o harcayacağınız paranın da zamanında. Bir de de var. Çok bilinen bir teknik olmadığı için söylüyorum. Ben çalışırken stres noktası ve dinlenme noktası dediğimiz etkilerle çalışıyoruz. Bu da belli yerleşimlerde oluyor. Buradaki temel konularda mesela Mars en düşük konumda balıkta olabilir ama stres noktasında olur. Bu çocuğu sporcu yaparım ben. Spora yönlendirtirim. Çünkü o çocuk orada müthiş bir sporcu olabilir. Yani Messi'nin Mars'ı düşüktür. Dünyanın en iyi futbolcusudur. Ama stres noktasında Mars'ı vardır. Hayatın içerisine girdiğinizde Messi ile ilgili çok problemli olduğunu söylerler mesela. Evet öyle söylerler gerçekten. Evet. Çok karşımıza çıkar zaten o videoları da onun. Ama İletişim sorunlu videoları. Evet. Ama önemli değil. O sahaya çıktığında en iyisi oluyor. Evet. Hangi alana girerse, doğru alana girerse o çocuk da öyle olacak yani. Evet. Alanında ne yaparsa iyisini yap derler ya. İyi yapabileceği şeye yönlendirilmiş olacak. Ya mesela Mars'ı Yengeç burcunda çok düşüktür Mars. Yani bu klasik olarak da hep bütün astroloji ekollerinde de böyledir. Fakat mesela UFC'de dövüşenlerin çoğunda yani acımasız dövüşenlerin ve yere tekrar kalkanların çoğunda Mars'ı Yengeç. Evet. Biz yengeci için ünlülerin çoğunun yengeç olduğundan hareketle konuşmuştuk. Yengeç burada da bu şekilde karşımıza çıktı. Evet. O yüzden mesela neyi nasıl görmek ve okumak olduğunu görmemiz lazım. Çünkü Yengeç burcu yıkılır ve tekrar gelir. Yengeç burcunun doğasında vardır. Ekinoks, yeni ekinokstan da geçtik. Ekinoks'ta Yengeç burcu Güneş ekinoks esnasında biraz geriye çekilir, öyle hareket eder gibi görülür. Bir retro hareketi gibi olur. Ekinokslarda bilinen bir şey değildir. Güneş tüm ekinokslarda 3 gün durur gibi olur. Ve bu ekinokstaki hafif geri gelme hareketi yengeçin bu sunulur. Yengeçlerin bütün hareketleri olmadığı zaman bir adım geriye çekilmeli, toparlayıp adım atmalı şeklinde algılanır. O yüzden yengeç yumruğu yedi
yere düştü, o yerden yengeç kalkar. Kalkar. Yani bir şey olmaz yani. Doğru okumanın mantığıdır bu. Evet. Yoksa Yoksa su burçları zayıftır diye bir genelleme değil yani. evet yani, ama döndüğünüzde su burçlarının hayattaki birçok yerde su burçlarının güçlülüğünü görüyorsunuz. Çünkü bu dediğiniz Tabii. sistemden hareketle böyle Tabii ki. okuyup böyle yönlendirirseniz, Tabii böyle ki. yorumlarsanız. Tabii ki. Yani siz doğru bir gözlem sunarsanız evet. Size şey de soruluyor mesela yayınlarda. O yüzden şimdi ben de onu da sorayım. Çünkü farklı bir yerden bakıyor ya hoca astrolojiyi. Tekrarlayan sorunlar, tekrarlayan dersler, imtihanlar, aynı yerden tekrar tekrar yara almalar. Evet. Siz bunu da gezegen dizilimine göre ve döngüleri çok güzel okuyorsunuz ve o gezegeni nasıl çalıştıracağını söylüyorsunuz. Bunu açar mısınız bize? Şöyle, burada tabii biz öncelikle şunu fark ediyoruz. Haritasında kişi bir yolu var. O yola gitmesi lazım. Bir şey var. Onu yapması lazım. O da direkt kendinin ana sözleşmesiyle bağlantılı. Ve eğer kişi orada o yola gidecekse yol hemen açılmaya başlıyor. Ama o yola gitmediği anda bu döngüyü kıramıyor. Evet. Şimdi bazen biz inat ediyoruz ya. Yani o gezegen doğasında biz şimdi en özeli Venüs Mars'tan bahsedelim. Tamam. Venüs'le diyor ki bir kadın, ben sürekli işte erkek arkadaşlarıma, eşlerime, hiçbiri benim kıymetimi bilmiyor, ayrılıyoruz. Ben onlar için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hayır, yapmayacaksın diyor sistem. Saçını süpürge etmeyeceksin. Etmeyeceksin. Ne zaman edeceksin? Sana verildiğini görmen lazım. Şimdi eğer siz ben hayatımda niye mutsuzum diye sorguluyorsanız bir dönüp burada yapılana bir bakmak lazım. Bu da tabii biz haritada hangi gezegende problem olduğunu görüyoruz. O problem doğasında devam eden sürecini okuyoruz. Bu en küçük örneğini buradan veriyorum. Diğer bir konu. Bir gün bir danışan annesiyle birlikte katıldı. Ben dedim ki annenizle katılmayın. Israr etti. Hayır, benim annemden saklayacak şeyim yok. Katılmayın dedim. Neden? Çünkü problem annesiydi zaten. Annesi her şeyini kontrol ediyordu ve bana evlenmeyle ilgili evlenebilir miyim diye soruyor. Ben de diyorum ki annenizle katılmayın. Israrla tekrar diyorum. Çünkü annesinin kontrolünde her şeye razı olan, aslında annesinden ayrı kalamayan, bunu da bahane olarak birilerinin üzerine bir şeylere yıkmak isteyen birisi. Bu doğru bir şey değildi, yol değil. Kendisinin bir yolu var, annesini onaylatmak. Ben onaylamam. Anne muhteşem olabilir. Ama muhteşemlik yetmiyor. Doğru hareket. İyi bir insan olabilirsiniz ama doğru hareket etmeyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir insansınızdır ama doğru hareket etmeyebilirsiniz. Yani egonuzla çocuğunuza engel olabilirsiniz. Evet. Dış etkenlerle çocuğunuz engel olabilirsiniz. Hayata bakışınızla engel olabilirsiniz. Göbek bağını kesmek lazım. Evet. Yoksa nasıl ki anne zehir yerse çocuk nasıl zehirleniyor? O bağ kopmadığı sürece annenin yaptığı yanlışlarda çocuğa sirayet ediyor. Evlenirse evliliğine de sirayet edecek. Tabii ki. Yani aslında evlenemez o kişi. Evlenemez yani de. Bağımlılık evlenemez. gelişti. Bağımlılık var. Anneyle arasında bir bağ var ve tamamen annenin kontrolünde. Ya bunu yani son dönemde tanıdığım çok önemli, çok sevdiğim bir insanda daha karşılaştım. Ve hala annesiyle bağımlılığı yüzünden hayatında birçok sorun yaşıyor. Ortak tanıdığımız birisi. Evet. Yani insanların özellikle bilmesi lazım. Bakın, biz Satürn'le annemizle dünyaya geliyoruz. Güneş'le özgürleşiyoruz.
Özgürleşmek, kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi buluyoruz. O arada da içimizdeki çocuğu keşfetmemiz lazım. Biz özgürleşebilmemiz için, kendi yolculuğumuzu yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Öncelikle kendimizi bulmaya odaklanmamız, içimizdeki çocuğa odaklanmamız lazım. Aile zaten aileyle kırılmalar, özellikle 21 yaş çok önemli dedim ya. Daha önce özellikle o programımızda da 21 yaşta Beyza Hanım zaten 18-24 arası ve 21 yaş, özellikle 21-22 yaş arası çok önemli bir döngüdür. Burası aile ve köklerden gelen konuları bizim hayatımıza tekrar getirir. Büyük bir yıkılmışlık, kırılmışlık verir bize. O arada kaçışlar yaparız. Ya yanlış evliliğe kaçış yaparız, ya başka kırılmalar yanlış yaparız. Burada çünkü buradaki travmayı, köklerdeki problemi kaçışa kullanabiliriz. Bu hangi burçsanız o doğada yaparsınız bunu. Şimdi birçok kişi o yaşlarını hatırlayıp gerçekten ben de böyle olmuştum. O yüzden o ocakta, baba ocağında ya da ana ocağı, yani ocak deriz ya biz hani Türk kültüründe. Ocakta huzurunuz yoksa kaçış kaçınılmaz oluyor zaten. Yani sorunun temeli o üçgen. Ay neydi? Satürn, Güneş ve Ay. Evet. O ocakta siz o yüzden diyorsunuz bu evrelerde çocuklarınıza çok iyi sarılın diye yani. Çünkü yoksa bütün hayatını etkileyecek şeyler, kırılmalar itiyor. Çok önemli. Ya buradaki arkadaşlarımız, buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız burada büyük kırılmalar yaşıyor. Pek de aşk evliliği olmuyor o zaman. Ben sevdim, evlendim. Hayır, başka seçeneğin yok. Ya da huzuru orada aramışsın dediğiniz gibi. Tabii ki. Değil mi? Ama diğer tarafta da şöyle bir durum oluyor. Şimdi 18 ile 24 arasında doğru zaman dilimi evlilik için 21-22'yi atlamak ya da 20'lerde, ki erken oluyor şu anda. Artık erken. Yani 21-22'yi atlamak gerekiyor. Şimdi orada çünkü kendi ailenden gelen, biz 9-9-9 öndeyiz ya, öne gittik ya geriye doğru. Burada doğum birleşmesi zaman dilimi gibi düşündüğümüzdeki ana gittiğimizde burada biz 21-22 arasında yaşanacak faciayı da görüyoruz. Evet. Yani o an tohumlanan çocuğun 21-22'de ne yaşayacak? Evet. Oradaki yaşanacağı da görüyoruz. Bu özellikle bir kız çocuğumuz, yayıncı bir kız çocuğumuz intihar etmişti. Biz 21 yaşındaydı. O kızımızın şeyine bakmıştım ben. Geriye doğru incelediğimde de onda da inanılmaz net verilerle çıkıyordu. Ay çok ilginç. Evet. Yani o zaman hadi bakalım konuşabilirsen. Büyük hastalıklar, işte kanser gibi mesela, hani çok zorlayıcı hastalıklar gibi şey, bunları da o zaman görebiliriz. Bunları da görebiliriz. Sadece bizim burada tamam, dış etkenler, yani çok özür dilerim. O yol sırasında, yolda giderken ki o dış etkenler, işte başta aile, bütün bunlara intihar, işte büyük zorlayıcı hastalıklar, evlilikler, boşanmalar. Şimdi bütün bunlarda rolü varsa da siz bunu görüp aslında uyarıp hani sarılın, şiddet göstermeyin ya da şöyle yapmayın, böyle gibi yol gösterici olabiliyor bize astroloji bu noktada. Müthiş yol gösterici. Şimdi bakın 18-24 yaş arasında çocuk hiç bilmediği alana gider. Yani içe döner. Kendiyle karşılaşmaya, kökleriyle karşılaşmaya başlar. Biz çocukları nasıl yetiştiriyoruz? Beyza Hanım, bütün çocuklarda problem yaşanıyor. Niye yetiştiriyoruz? Dışa bağımlı, dış odaklı yetiştiriyoruz bütün çocukları. Hiç çocuklarımızı, çok nadir, çok kıymetli ebeveynler var. Veya çocuk kendi yolunu buluyor. Onun haricinde tamamıyla dış odaklı yetiştiriyoruz. Çocuk bir anda 18-24 arasında
özellikle 21. yaşa geldiğinde patlıyor. Diyor ki ben bilmediğim bir alandayım. İlk defa köklerle karşılaştım, kendimle karşılaştım. Bu sefer kendine ve kendine yapılanlara fark etmeye başlıyor. Nasıl olacak? Ebeveyn onu yok saydıysa burada bu çocuk nasıl olacak? Evet. Yok sayıldığını fark ediyor zaten. Tabii ki. Çünkü Sevilmediğini, sevgi gösterilmediğini. yazık değil mi? Bu çocuğa da yazık değil mi? Dış odaklı yetiştiriyoruz ne demek? Şöyle işte dış nedir? Kendinin olmadığı, kendine ait olmayan şekilde. Ha, evet. Kendinden farksız. Yani çocuk bir şey istiyor ama biz ona uygun olmayan şekilde götürüyoruz. Biz çocuklarımızın hiçbirini çok nadir pedagoga götürmüyoruz. Yolunu bulmuyoruz. Öyle. Vallahi çok derin düşüncelere daldım. Çok ilginç. Herkes şöyle bir kendi hayatını bir gözden geçirsin şimdi bütün bu bilgiler ışığında. Bu bilgilerle ne yapın? Astrolojiyi yeniden gözden geçirin bence. Levent Hoca'yı takip edin. Evet. Bana bunu söylemek düşüyor. Eyvallah. Levent Tuncer Official Instagram hesabı. Sevgili Ayça'ya selam olsun. Haber muhabiri Ayça. Zaten öyle bir zamanda hocamla tanıştırdı ki beni inanamazsınız. Yani ben yeri hazırladım hocaya. Değil mi hocam? Evet. Gerçekten öyle. Haftada bir canlı yayın ama değişik değişik kişiler diye böyle fix bir canlı yayın böyle konuştuk ve arkasından Ayça aradı. Levent hocam da dedim ki böyle bir şey var. Çok siz de zaten biliyormuşsunuz Evet. o dönem öyle bir şey olacağını, Var, bir evet. şey olacağını Çünkü kendi ilminizle. Ayça'ya da selam olsun. Zaten öyle bir anlattık ki yani abla dedik ki çok farklı bir şey, çok farklı bir şey. Onlarca astrolog konuk aldığım için çok sevip saygıyla hala görüşmeye devam ettiğim astrolog dostlarım var. Bilir zaten kendilerini. Ama elene yayına kaç kişi alıyorum biliyorsunuz. Hayatı ve ortaya koyduğu ilimle arada uçurum olduğunu gördüğüm anda ben uzaklaşıyorum. Neden? Balığım. O kadar. Ama bir bütünsellik görürsem o zaman hoşuma gidiyor ve aynı teknede devam ediyorum. O yüzden hocamı anlattığında Ayça ilk önce dedim ki Ayça farklı ne olabilir? O da tabii kendi dili döndüğünce dedi ki siz bir konuşsanız dedi. Ben daha ilk yayında zaten müthiş yani ben de anlatamıyorum çünkü ilme hakim değilim. Yani mutlaka izlemeniz lazım. Soru cevap kısmını sonradan izleyenler sıkılabilir ama hocamın ilk başta bilgilendirdiği bölümleri mutlaka izleyin. Ve çarşamba günü soru cevap kısmına da bekliyoruz ama şu tarihte doğdum yükselenim bu değil. Biraz daha ne onun siteleri var değil mi hocam? Evet. Açıları falan filan hangi evi Haritanızı hangi? bulabileceğiniz herhangi bir internet sitesinden haritanızı da çıkartın ve orada çıkarttığınızda biz o hafta ne işliyoruz? Satürn'ü mü? Satürn'ünüz hangi evde? Hangi burçta? Bunları bana söylediğinizde bir de işte güneşinizi yazarsanız Evet. misal birkaç detayı da yazarsanız onun üzerine ben yorumluyorum zaten. Müthiş yani hiçbir yerde bulamazsınız bu yayını. Ben tane- mesela kraliyet yıldızlarını merak ediyordum. Hocam bir gün benim için onu da anlattı. Ben de çok güzel bir şey zannediyordum kraliyet yıldızı. Yani. Evet, bir gün o 4-8-12. evleri Evet. anlattığımızda bir balık burcu biri şey sormuştu bize. Hikayesini orada bir şey yazmıştı. Sonra ben söyledim ona. Epilepsi ailede vardır. Evet. Ve varmış. Evet. Bana yazdı. Evlatlık hikayesi vardır Evet. diyor. Evlatlık hikayesi çıkıyor. Yani inanılmaz. İzlemeniz lazım. Çok kıymetli sanatçı hocamın takipçileri de var. İzleyicilerimiz de var. Bazen müstehar isim kullanıyorlar. O yüzden kimliklerini saklamak da isteği olabilirler diye şu anda söylemiyorum. Çok kıymetli sanatçı mesela izleyenlerimiz var. Hocamdaki farkı gören orada. Ya bizim için önemli ya. Herkes danışmanlık alamaz. Herkes yapamaz. Biz de bu topluma bir görevimiz var. Az ya da çok bir şey yapmak zorundayız. Toplum için bir şey yapmak zorundayız. Ne kadar yapabilirsek, nasıl yapabilirsek. Evet. Yani bunu da sizin vasıtanızla yapmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Vesile kılındıysak ne mutlu. Sizde gizli öfke var mı hocam? Bende mi? Hı hı. Yok. Bastırılmış gizli öfke. Yok. Ani çıkışlarınız yok mudur hiç? Öyle çok olmaz. Bazen ama ya çok da olmaz da
bir şey olması lazım. Niye sordun? Hiç merak ettim. Alın çizgilerinizden. Ya ben aslında bir su alabilir miyim ya? Tabii zaten artık toparlıyoruz. Ben çok tamam. teşekkür ediyorum konukluğun buraya. Nihal burayı son su kısmını at. Tamam. Tamam, evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi stüdyoda ağırlamak da ayrıca keyifliydi. Neler izlediniz bu programda? DEP ve Indigo çocukları bağlantısını, hatta otizmli çocuklarımızı, özel çocuklarımızı ve özel aile olmanın ne kadar kıymetli olduğu, dünyaya gelişle ilgili görevlerine dair bilgilendirme, insanın 3 ölüm hakkı nedir? Çok önemli konulardı. Satürn, anne ilişkisi. Evet. Neler var bu yayında, neler? Yani duyanlar duymayanlara anlatsın. Sizin hayatınızda kesişen noktaları lütfen o güzel ellerinizle yorumlarda bizimle paylaşın. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Çarşambaları online yayınlarımıza bekliyoruz. Hoşça kalın.